sayın seyirciler, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 2022'den 2023'e girerken dünyadaki, Avrupa'daki olayları ve gelişmeleri konuşacağız. Çünkü 2022 pek çok açıdan önceki yıllardan farklı bir yıl oldu. Ukrayna Savaşı'ndan tutalım ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak dünyanın değişik yerlerinde başlayan sosyal hareketler ve önümüzdeki yıla önemli bir devir de yapılacağı bugünden görülebiliyor. Bütün bunları bugün yazar, gazeteci Aydın Çubukçu ile birlikte konuşacağız. Aydın abi, yayınımıza hoş geldin. Merhaba Yücel, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 2022 gerçekten de pek çok açıdan önemli gelişmelere, hatta kırılmalar yılı olarak ifade edilen bir dönemle kapanmak üzere. Baktığımızda tabloya, hani Ukrayna Savaşı bu sürecin en önemli halkalarından bir tanesi. Önceden de bir pandemi süreci vardı. Tam bitmiş bir pandemi süreci değil. Hala da devam ediyor etkileri. Savaş eklendi. Artı buna bir de hayat pahalılığı, enflasyon ve ekonomideki gelişmeler eklendi. Yani bu üçlü tabloya baktığımızda nasıl bir dünya sürecini geçirdi ve nasıl bir sürece giriyoruz? 2000'li yıllar krizle başladı. Bunu yaşı müsait olanlar hatırlayacaktır. Büyük Wall Street krizinden sonra aslında dünya ekonomik bakımdan, emperyalist dünya ekonomik bakımdan kendini gerçek anlamda toparlayamadı. Kapitalizmin kalıcı kriz nedenleri katlanarak arttı ve buna ilişkin olarak da dünyanın her yerinde yeni çözüm arayışları, kapitalizmin ömrünü uzatmaya yönelik arayışlar arka arkaya gelmeye başladı. 2019'dan itibaren pandeminin başlamasıyla kapitalizm hakkındaki tartışmalar kapitalistler arasında da önemli bir yer tutmaya başladı. Yani bu haliyle kapitalizm sürdürülebilir mi? Sürdürülecekse hangi tedbirler alınması gerekir? Sosyal devlete dönüş yahut Keynesyen politikalara dönüş olabilir mi, mümkün mü? Bunları tartışmaya başladılar. Evet. Çünkü her şeyden önce krizin etkilerini hisseden geniş halk yığınları üzerindeki baskı arttı, yoksullaşma arttı. Ve buna karşı da tepkiler arttı. Aslında yalnızca ekonomik bakımdan bir yoksullaşma değil, kapitalist ülkelerin hepsinde devlet harcamaları, sosyal harcama diyelim biz buna, bunlar da kısıntıya gidildi ve halka düşen pay giderek küçültüldü. Evet. Eğitim, sağlık gibi temel konularda, ulaşım gibi temel konularda Thatcher-Reagan döneminde başlayan özelleştirmeler sürecinin kalıntısı olarak ağır bir halktan alıp zengine verme politikası izlenmeye başlanmıştı. Halktan ne şekilde alınıyor? Sosyal politikalar, parasız ve genel olması gereken hizmetlerin paralı ve özel hale getirilmesiyle halkın cebinden para alınmaya başlandı. Nihayet fazla aradaki zamanı göz ardı edelim ve pandemiye gelelim. Pandemi kapitalizmin krizinin bir sonucu değil, şüphesiz biyolojik bir sağlık sorunu, ama öyle bir dönemde ortaya çıktı ki kapitalizmin bütün çelişkilerini açığa çıkartan, ağırlaştıran ve bu böyle gitmez diyenlerin sayısını çoğaltan bir sonuç doğurdu. Evet. Ama onun sonuçları çok tartıştık o zaman da. Evet, kapitalizmin bu sağlık sistemi anlayışıyla sürdürülebilir olmadığını pek çok kez eleştirildi. Evet. Ama şimdi pandemi düzeyinde bir düşüş olsa bile, hani pandemi virüsün şiddetinde bir düşüş aşılarla vesaire, ama genel olarak o sağlık sisteminin değiştirilmesi, daha halkçı, daha sosyal bir sağlık sisteminin kurulması da gerçekleşmedi bu süre içerisinde.
gerçekleşmez, mümkün değil. Aksine mesela ben İngiltere'den örnek vereyim. NHS sistemi yani genel sağlık politikalarını yöneten kurulun oluşturduğu politikalar gitgide daha daraltılan, sağlık emekçilerinin sayısını azaltan, hastaneleri özelleştirmeye yönelten, mahalle sağlık ocakları olarak burada tanımlayabileceğimiz GP'leri özelleştiren bir yol Evet. izlenmeye devam edildi. Aksine yani bu pandemiden alınması gereken ders eğer sağlık sisteminin daha sosyalleştirilmesi olacak ise hükümetler bunun tersini uygulamaya devam ettiler. Evet. Çünkü sağlık sisteminin sosyal hale gelmiş olması, sosyal sağlık sistemi gereksiz ve büyük bir masraf kapısı olarak görülüyor. Giderek bunun da özelleştirilmesi ve mümkünse eğer İngiltere'de olduğu gibi, sistemin olduğu gibi Amerika'ya satılması gibi planlar var ve bu adım adım uygulanıyor. Pandemiden sonra işlerin hiç düzelmediğini görüyoruz. Evet. Şimdi şöyle bakalım aslında pandemi kendi başına bir etken değil. Onunla birlikte krizin bütün alışılmış sonuçları bir arada yürüdü. Eskiden Hristiyan efsanesinde inancında bir şey vardır. Mahşerin 4 atlısı birden koşmaya başladığında kıyamet kopar diye. Bunlar kıtlık, salgın hastalık, savaş ve ölümdür. Şimdi savaş, salgın hastalık ve kıtlık, buna gıda krizi ya da enerji krizinin de dahil olduğu genel bir kriz diyebiliriz. Kıyametin 3 temel belirtisi bir arada, Evet. atlısı bir arada koşmaya başlamıştı. Savaş da var. Savaş da var. Eklendi. Evet. Savaş, salgın hastalık ve kıtlık. Şimdi bu 3 atlı bir dördüncü atlıyı bekler. Bu dördüncü atlı ise kurtarıcı atlıdır. O yok ortada. Evet. Şimdi bu orta çağlardan itibaren bütün Avrupa'da bunların bir arada görüldüğü pek çok dönem yaşanmıştır. Biz kapitalizmin en yüksek aşamasında, ölümcül aşaması denmesinin sebebi de bu, tükeniş aşamasında bu 3 atlının birlikte ve hızla koşturduğuna tanık olduk. Demek ki şöyle değil. Mesela kapitalizmin krizinin sebebi savaş mıdır? Hayır. Pandemi midir? Hayır. Kıtlık mıdır? Hayır. Bunların üçünü birden koşturan tek bir temel sebep vardır. O da kapitalizmin aşırı kar hırsı ve bu kar hırsını dizginleyecek politikaların reddedilmesi vardır. Şimdi savaş meselesi aslında kapitalizmin şöyle bir avantajıdır. İyileştirici etkileri vardır. Her Evet. krizden sonra tarih boyunca bakarız, büyük krizlerin ardından büyük savaşlar çıkar ve savaş ekonomisi kapitalizmin bir önceki döneme ilişkin yaralarının sarılmasına hizmet eder. Geniş yatırım O zaman olanakları bugünkü vardır. evreyi biraz İkinci Dünya Savaşı öncesine benzetebilir miyiz? Çünkü o dönemde öncesinde bir kriz var, 29 Şüphesiz, buhranı ya da şüphesiz. 2014 öncesinde de müthiş bir silahlanma süreci var Evet, dünyada ve evet. bu paylaşım Yani süreci gelip evet, bu, bunun sebebi şu: savaş sanayi sermayenin devir hızının en yüksek olduğu sektördür. Yani milyonlara mal olan bir füze yaparsınız veya bir araç, herhangi bir şey ve o bir anda tüketilir. Bir düğmeye basarsın, o milyonlara mal olmuş araç tüketilir ve yenisini üretmek gerekir. Bu devir hızının büyük olduğu bir sektör olmasının sebebi bu. Hızla tüketilir, yenisi üretilir ve bu sermaye devrinin hızlı, karın da yüksek olduğu bir alan yaratır. Kapitalizm bunu sever. evet, Savaş sanayi bu bakımdan karlı bir alandır ama savaşı gerektirir.
Savaş olmadan savaş sanayi işlemez. Şimdi kapitalizmin krizini tedavi etmek için başvurduğu araçlardan birisi olarak görülmesinin savaşın budur. Sebebi budur. Savaşa ihtiyacı vardır. Mesela işte Ukrayna Savaşı başlarken pek çok gözlemci Amerika'nın savaşa ihtiyacı var tezini ortaya atmıştı. Amerika'nın savaşa neden ihtiyacı var? Çünkü ta 2000'li yılların başından beri süren krizi en karlı bir biçimde giderebilmenin yolu bu devir hızı yüksek sermaye O akışını zaman şöyle diyebilir sağlayabilecek miyiz mekanizma. Aydın abi? Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Washington'a gitti. Beyaz Saray'da Evet, karşılandı. Böyle kahraman gibi karşılandı. Yenilmemiş bir evet. Rusya'ya. O görüşmelerde hepsini canlı izlediğim için söylüyorum. Barış ve müzakere gündeme gelmedi. Siz bu süreci götürün ve biz Tabii. de askeri silah olarak da gerekli her türlü yardımı yaparız dedi Biden ve şu anda 22 milyar dolarlık Tabii. bir destek yapıyor. Yani Ukrayna savaşı Amerika için bir yönü evet Rusya'nın etki alanlarını ele geçirme ama o zaman bir yönü de ve önemli bir yön yani hani pek gündeme getirilmeyen şey yapmıyor önemli bir yönde bu savaş hızlı bir şekilde savaş sanayisinin çarkını çevirme. Evet, Çok savaş güçlü mü bu? Yani ekonomisinin şu anda bu güçlü. çok güçlü mü ve savaşı bundan dolayı mı uzatıyorlar? Kuşkusuz. Savaş yalnızca ekonomik bir şey değil, aynı zamanda sosyal etkileri de olan bir konudur. Yönetmeyi kolaylaştırır. Halk kitlelerini yönetmeyi kolaylaştırır, devletlere olan bağlılığını sağlamlaştırır. Dolayısıyla savaş ekonomik bakımdan evet kapitalizmin yararınadır ama kapitalist devletlerin yönetme erkini güçlendirmesi bakımından da çok kapitalizmin yararına bir iştir. Şöyle düşün, basit örneğini, kötü örneğini Türkiye'den verelim. Ne zaman siyasi bir kriz söz konusu olsa şu andaki yönetim savaş bayraklarını açıyor. Yönetmeyi kolaylaştıran, Evet. kitleleri konsolide etmeyi kolaylaştıran bir şeydir. Ayrıca mesela yine Türkiye'de ekonomik bakımdan da bakacak olursak en itibarlı, en imtiyazlı sektörler bugün e, Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın olan burjuvalardır. Savaş sanayi bunlarla yürütülmektedir. İHA'lar, SİHA'lar, Altay tankları vesaire. Bütün bunların üretimi doğrudan doğruya merkeze bağlı, merkezle doğrudan doğruya ilişkili burjuvalar tarafından yürütülmektedir. İki yönlü birden bu kendi ülkemizi örneğinde görebiliriz. Yani Evet. hem ekonomik bakımdan yararlar sağlamaktadır, yalnızca kendi tüketimi için değil, dünyada pek çok ülkeye İHA ve SİHA satışı içinde kanallar açılmıştır biliyoruz. Hem de kendi kitlesini konsolide etmek, özellikle seçmeye giderken mesela işte Kürt meselesinde bu bakımdan Evet. kaşıyarak yeni bir savaş alanı açmaya yönelmesinin sebebi budur. Dolayısıyla savaş genel olarak baktığımızda teorik olarak bütün ülkeler açısından, kapitalist ülkeler açısından hem kapitalizmin ekonomik yaralarını sarmak bakımından hem de kapitalist devletlerin yönetim erkini güçlendirmesi bakımından önemli bir araçtır. Şimdi dolayısıyla biz savaşı bir sebep olarak değil ama bir sonuç olarak değerlendirdiğimizde bunun neyin sonucu olduğu sorusuna cevap vermemiz Evet. gerekir. Bu doğrudan doğruya 2000'li yıllardan beri süren ve bir türlü önüne geçilemeyen kriz dalgalarıdır. Ard arda gelen kriz dalgaları. Buna eşlik eden bir başka faktör daha vardı. Pandemiden önceki dönemi hatırlayacak olursak dünyanın her yerinde çok büyük kitlesel gösteriler yapılıyordu. Şili'den Hindistan'a, işte 2015'i de dahil edersek Türkiye, Evet. Orta Doğu, bütün ülkelerde çok büyük ve devrimci içerikte yani belli bir
sistemi değiştirmeye yönelik içerik taşıyan kitle gösterilerini gördük. Gerçi bunlar bir devrime yol açmadı. Onun sebepleri ayrıca tartışılabilir. Ama bir Ama öfkenin, bir toplumsal bir öfkenin ve öfkeyi, o zaman bir evet, yol arayışı olarak ifade etmiştiniz. yol Özellikle arayışı, bir Latin Amerika'daki hareketleri ya, Evrensel'e yazdığınız yazıda bir kanal arıyor bu sosyal hareket evet, kendisine evet. Devrim demiştiniz. kendisine biçim arıyor Evet. demiştik. Yani biçimini bulamadı ama bir devrim atmosferi vardı bütün dünyada. Bir değişim isteği ağır basıyordu ve bunu gerçekleştirebilmek adına bu değişimin ne olduğunu tam olarak tanımlamamış olsa bile kitleler büyük bir güçle ayağa kalkmışlardı. Şimdi yeniden pandemi sonrası, pandemi buna bir son verdi. Pandemi buna son verdi. E, Dozu düştü. Kitle Ara ayaklanmadı. diyelim ona, hani bir Ara ara verdi. Ara parantez verdi. içerisine aldı. Evet, Ara verdi. süreci. Hı hı. Şimdi pandemi sonrasındaki en büyük kitle hareketi ve son derece etkili bir kitle hareketi olarak İran'daki kadın hareketini görüyoruz. Bu İran'a özgü bir şey olarak elbette önemli özellikler taşıyor. Fakat dünyanın genel gidişi açısından baktığımız zaman, dünyanın içinde bulunduğu şartlar açısından baktığımız zaman İran bir simgedir ve diğer bütün ülkelerdeki dinamik halk muhalefetinin desteğini almış olması da şunu gösterir ki bu aslında bir sözcüdür. Evet. İran hareketi bir dünyadaki muhalefet hareketinin şu andaki sözcüsüdür. Herkesin talebini dile getiren, bunu şüphesiz işte güncel nedir? Dinsel baskıya karşı ayaklanan kadınların talebi gibi görünüyor. Ama dünyadaki bütün o yoksullaşma, ağır sömürü koşulları, gitgide bütün sosyal hayatın gericileşmesi gibi etkilere karşı bir öfke duyan halkların sözcüsü durumundadır bugün İran'daki kadın hareketi. Şimdi 2000'de bunu ama 22'de devam et, ama bir de şöyle bir şey de oldu. 2022'de Dünya Sol Hareketi'nde, çevrelerde Ukrayna Savaşı'yla birlikte bir yarılma da oldu. Yani Rusya'ya evet, karşı pozisyonda bir kısım hani Batı'nın yayılmacı ve Rusya'yı kuşatma hareketine karşı çıkıp e, e, bir ortada bulun, yani Batı'yı eleştirmekten vazgeçti, tamamen Rusya'yı eleştiren bir pozisyona girdi. Ya da bir kısmı tamamen bu sefer Rusya'yı önceleyen bir pozisyona girdi ve sosyal harekette, barış hareketinde e, daha ilerici çevrelerde bir yarılma oldu. Bu ne kadar sürer? Hani bu hep böyle devam edecek mi? ya Bir şimdi ilerici hareketler beni bağışlasın. İlerici hareketler kafası karışık insanların hareketi. Halkların hareketi ise bu karışıklıktan ağır yaralanıyor. Yani potansiyel olarak kitle hareketleri çok yüksek, değerli unsurlar taşımasına rağmen buna önderlik etmesi gereken örgütler, ideolojiler, politikalar yetersiz kalıyorlar. evet. Yetersiz kalmalarının bir örneği de senin dediğin gibi işte Ukrayna Savaşı'dır. Doğru bir analiz yapmadan, doğru örgütlenmeler önermeden, kitlelerin hareketini kucaklayabilecek politikalardan uzak kalarak, yapamayarak, beceremeyerek Evet. hareketin gerisine düşmüştür. Kitle hareketinin gerisindedir. İlerici hareketler, sol hareketler falan dediğimiz şeyler. Gerisinde kalmıştır. Bunun sebeplerini de ta yine 1980'lere falan kadar götürebiliriz. Solda bir ideoloji, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra olan olaylar falan filan bir yana bir sürü sebebi vardır. Ama örgütlenme becerisini, kitleleri yönetme becerisini kaybetmiş bir sol hareketten söz edebiliriz. Genel olarak dünyaya baktığımızda. Evet. Her yerde demin sözünü ettiğimiz, mesela Şili'de çok büyük öğrenci hareketleri olarak başladı. Milyonlarca halkın katıldığı bir kitle hareketi haline geldi. Solun sesi çıkmadı. Çıkamadı. Var. Sol yok mu? Var. Ama
buna önderlik edebilecek, bunu belli hedeflere doğru yöneltebilecek politikadan ve araçlardan yoksun olduğunu gösterdi. Şimdi şeye gelirsek, Ukrayna meselesi, evet yine o karışıklığın ne söyleyeceğini bilememenin bir başka örneği olarak karşımıza çıktı. Şimdi Sovyetleri, Rusya'yı daha doğrusu hala belli bir anti-emperyalist güç olarak tanımlayan kimi solcu kafalar var. Evet. Onun hareketinin yalnızca işte Ukrayna'da Amerika'ya ve NATO'ya karşı savaş olarak gören ve bundan dolayı desteklenmesi gerektiğini düşünen solcu hareketler var. Şimdi bunlar ya konu dağılacak ama mesela yakın zamanda Çin'de epeyce sayıda bir komünist ve işçi partileri toplantısı yapıldı. Bunların çoğu Çin yanlısı gruplar. Çin, Laos, Vietnam, bütün bu üç ülkeyi, özellikle Kore'de dahil 4 ülkeyi sosyalist ülkeler olarak gören partilerin bir araya gelerek yaptığı bir konferanstı. Oradan çıkan sonuçlar biraz gülünçtü. Bir kere işte Çin'de sosyalizmin başarıyla ilerlemesinin komünizmin bir başarısı olduğu falan filan gibi bir sürü abartılmış agitasyonun yanı sıra dünya ahvaline dair doğru dürüst bir analiz yoktu. Emperyalistler arasındaki çelişkinin durumu nedir? Çin'in bu kompozisyon içindeki durumu nedir? Laos, Vietnam, Kore gibi ülkelerin, Laos'u da onların sayesinde öğrendim sosyalist bir ülke olduğunu, bilmiyordum. Yani adı pek geçmiyordu Laos'u. Bu sosyalist ülkelerin zaferle ilerleyişinin işaretleri nelerdir? Yok böyle bir şey. Çin dünyanın en büyük emperyalistlerinden biri olmaya doğru ilerliyor ama sosyalizmin inşasında büyük başarılar elde ettiği söyleniyor. Biz biliyoruz Çin'de işçi O sınıfı zaman başta olmak üzere. denklem biraz Soğuk Savaş yıllarına doğru benzemeye başlamıyor mu? Orada da sonuçta sosyalizmden artık vazgeçmiş bir Sovyetler Birliği ve karşısında, tabii onun geçmiş ve şeyi farklı, karşısında da bir Batı bloğu. Şimdi de bakıyoruz, adı Evet. komünist olan ama gerçekte kapitalist, herkes biliyor. Kapitalist rekabet ve sermaye birikimi. Tabii Şimdi böyle onun etrafında evet, evet. Rusya da biraz yaklaşıyor galiba, bölgesel ve çıkarlar kendisini korumak için. Yeniden Batı kapitalizmiyle komünist blok, öyle diyelim. Soğuk savaş Şimdi bu evresi. geçerliliği olmayan bir şablon. Evet. Yani Soğuk Savaş ya da ikinci emperyalist savaş öncesi durum, ikinci emperyalist savaş süresince ortaya çıkan ittifaklar vesaire açısından baktığımız zaman oradaki olaylarla bugünkü arasında herhangi bir analoji kurma imkanı yoktur. Bütün unsurlar değişmiştir. Her şey Evet. farklıdır. Ne başında Stalin'in olduğu bir Sovyetler Birliği vardır şimdi. Ne işte İşçi bütün sınıfının o iktidarı var. Tabii işçi burada sınıfı çünkü iktidarı Çin vesaire. sermayesi iktidarda. Dolayısıyla yani o dönemle bu dönemi kıyaslayarak bloklaşmayı aynı tarihin bir tekrarıymış gibi düşünerek analiz yapmak son derece yanlış. Fakat buna ideolojik önyargılar diyebiliriz. Yani ille de Çin'in, Sovyetler Birliği'nin ve Laos, Kuzey Kore, Vietnam falan gibi ülkelerin bir blok olduğunu düşünmek bile başlı başına bir hata. Bunlar bir blok değil. Bunlar arasındaki ilişkiler de çok sorunlu. Vietnam'a sosyalist diyebilmek için insanın insaf şeyini Sosyalizm bilgisini bir tarafa bırakması lazım. bırakması Yani gerek. o teoriyi bir Vicdan, yere insaf, bırakması lazım herhalde. her şeyiyle bir tarafa bırakmış olmak gerekir ki bunu böyle adlandırabilsinler. Dolayısıyla o dönemdeki analizlerin
oturduğu nesnel koşullarla bugünkü nesnel koşullar arasında benzerlik yoktur. Benzerlik bir yalnızca şunda vardır. Emperyalistler arasındaki çelişkiler keskinleşiyor. Halkların buna karşı tepkisi yoğunlaşıyor ve kabarıyor. Buna karşı da örgütçü ve doğru politikalar üreten bir komünist akım dünyaya hakim değil. O Durum zaman bu. Çin'in Bunun dünya altından bu evet, hamleyle Çin'in dünya halklarını da arkasına alacak bir hamle yapın. Çünkü bütün analizler gösteriyor ki asıl rakip iki güç Amerika ile Çin ve evet, etrafındakiler. Yani iki evet, ana güç var ve bunlar etrafındaki ittifaklar. Çin de kendi elini güçlendirmek için daha yavaş, daha ağır bir şekilde hareket ediyor ve burada dünya halklarını aynı kendisine yedekleyen bir güç haline getirip Batı'ya karşı bir mücadelenin öncüsü Batı'ya gösterme. karşı demek de yanlış. Amerika ile Amerika başlıca emperyalist rakibi paylaşım mücadelesini. Amerika'dır, Evet. Çin'in ve rekabetinin sebebi de ticaret ve sanayidir. Afrika'dan Asya'nın çeşitli bölgelerine kadar, Latin Amerika'ya, hatta işte Orta Doğu'ya kadar Çin'in çok büyük yatırımları vardır ve bu alanlar üzerinde ciddi bir rekabeti sürdürmektedir. Önemli bir emperyalist güç olarak sahnede bulunmaktadır ve halkların mücadelesi Çin'i asla ilgilendirmiyor. Bu açık bir şey. Yani buradan güç alarak ben Amerika'yla daha güçlü bir şekilde mücadele ederim diye bir politika Çin'in politikası değil. Yok böyle bir şey. Aksine halkların mücadelesi Çin'in ticari ve ekonomik faaliyetlerini kimi zaman sekteye uğratacak sonuçlar doğursa Çin bunların da karşısında pekala Evet. Batılı emperyalistlerle işbirliği yapmaya yatkındır. Biz bunu da şeyden yani 50 sene öncesinden beri Çin'in gidişatının bu yönde olduğunu biliyoruz. Üç dünya teorisinin ortaya atılması emperyalistler arasındaki ilişkileri kendi menfaatleri açısından düzenleyen bir teorileştirmeydi. Şimdi de aynısı devam etmektedir. Çin'in tek bir kaygısı vardır. Milliyetçi bir politikadır bu Çin Evet. açısından baktığımız zaman. Çin'in menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapmaktan ibaret bir politikadır bu. Bunu belki başka bir programda daha ayrıntılı Tabii inceleyebiliriz ki. ama Yani esas olarak görünen iki ana merkez etrafında bir emperyalist paylaşım görünüyor ve burada Avrupa'nın da bir rolü vardı. Avrupa uzun süre biraz İngiltere'yi bir taraftan bırakırsak Alman-Fransız ekseni biraz ayrı bir güç olarak bu süreçte evet, var olmanın çabası evet, içerisinde. Biden diyor ki Rusya bunu başaramadı ve şu anda evet. NATO hani beyin ölümü gerçekleştiği tartışması yapılan NATO şu anda Evet. dimdik ayakta. Avrupa bütün bu gelişmelerin bu sürecin neresinde? Avrupa mesela yine Sovyetler Birliği döneminde emperyalizmin Sovyetleri kuşatma stratejisi açısından bakarsak Finlandiya ve Norveç önemli bir yer tutuyordu. Uzun süre bu iki ülke NATO üyesi olmaya karşı e, bir tarafsızlık politikası izledi. Çünkü Rusya büyük bir güç olarak ikisiyle de komşu. Baltık Denizi ve karadan dolayısıyla böyleydi. Fakat son zamanlarda politik değişikliğe gidilmesine yani NATO içinde yer alma kaygısının güçlenmesi Ukrayna Savaşı'yla başladı ve Amerika bunu büyük bir fırsat olarak değerlendirip Norveç ve Finlandiya'yı NATO'ya dahil etti. Dolayısıyla Rusya'yı yalnızca fiziki olarak kuşatmak değil, siyasi etki alanları bakımından da kuşatmak Evet. planının bir parçası olarak NATO'yu güçlendirdi. Bu açıdan bir güçlendirme savaşına girdi.
Aradaki o küçük hesaplar bilmem neler işte Türkiye buna şöyle dedi böyle dedi. Onlar o kadar teferruat şeyler ama ana plan Rusya'yı fiziki ve siyasi olarak kuşatmanın tamamlanması ve bunun içinde NATO'nun güçlü bir araç olarak kullanılması söz konusu. Şimdi biz çatışmanın esas olarak NATO şemsiyesi altında Amerika ve tek başına aslında Çin'in desteği şu bu bunlar son derece zayıf Evet. destekler. Sadece susarak destekliyor Çin. Dikkat ediyorsan. Çinliler Evet. böyledir ya. Acayip bir şeydir. Zamanı gözetliyorlar. Son zamanla Evet. gözetliyor. Zamanı gözetliyorlar. Yumuşak güç Yani dedikleri de 20 zaten o. yıllık bir Evet. uygarlığı. Evet. Evet. Dolayısıyla şimdi Rusya aslında tek başına gibi savaşıyor Ukrayna'da ve bunun da sonuçlarını aşağı yukarı görmeye başlayacağız. Savaş sürdürülebilir olmaktan çıkıyor Rusya açısından. Peki sonuç ne olacak? Bunu da işte Ukrayna ve Amerika ile NATO ile belirli anlaşmalar yaparak bunu sonuçlandırmak olacaktır. Fakat Evet. İngiltere başta olmak üzere savaşın mutlaka devam ettirilmesini isteyen emperyalist güçler de var. Amerika bile o kadar istemiyor bana sorarsan ama İngiltere çok ısrarlı. Savaş ille de devam etsin. Boris Johnson kaç kere Kiev'e gitti? Evet, Savaş alanlarında yer aldı. Böyle bir aktif, hararetli bir şekilde ve herhalde ilk çok ağır silahları da önemli. onlar verdiler. Çok önemli. İngilizler verdiler. Evet. Şimdi tabii İngiliz ekonomisinin durumuna baktığımız zaman böyle bir savaştan nasıl yararlanıyor, enerji politikaları bakımından hangi çıkarları gözetiyor, bütün bunları da göze almak, incelemek lazım. İlginç bir anekdot anlatayım. Bu Tony Blair vardı, İşçi Partisi'nin eski genel sekreteri, başkanı. Başbakan oldu. 2010, Başbakan 1997'de. Evet. oldu. Irak Savaşı'nda son derece aktif bir rol almış ve Amerika ile birlikte asker göndermişti. O sırada sendikalar buna karşı muhalefet ediyorlar. Savaş politikalarına karşı muhalefet ediyorlar. Tony Blair sendikacılarla yaptığı bir toplantıda diyor ki şu anda yaşamakta olduğunuz konforu savaşa borçlusunuz. Şu anda yaşamakta olduğunuz konforu yani yüksek ücretler, sosyal haklar falan Çok doğrudan net söylüyor. savaşa borçlusunuz. İtiraz etmeyi bırakın. Sendikalarda biraz düşündükten sonra sesleri çok zayıflıyor, itirazı bırakıyorlar. Dolayısıyla savaş politikalarının aslında kapitalizm açısından ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteren ve bir işçi partisi lideri tarafından dile getirilmiş bir gerçek bu. Şimdi yine İngiltere savaştan yana. Bunun ekonomik sebepleri İngiliz mesela işte silah sanayinin durumunu incelemek lazım. İngiltere silah sanayi bakımından dünyadaki önde gelen ülkelerden birisi. Uçak motorları, tanklar, belli başlı konvansiyonel silahlar. Bütün bunların üretiminde şimdi reklamını yapmak gibi Avrupa içinde yanılmıyorsam en fazla satın. Yani Almanya ve en Fransa'dan fazla da önde. önde. Evet. Çünkü yaptıkları reklam yapmak gibi olmasın son derece kaliteli silahlar yapıyorlar. Motorlar bilmem neler kaliteli. Evet. Almanya mesela İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendisine konulmuş olan kısıtlamalar dolayısıyla bu yarışın gerisinde. Ama silah sanayinin, savaş sanayinin yan ürünleri bakımından Almanya oldukça ileride. Elektronik, mekanik vesaire gibi. Diyelim işte Almanya, Siemens yahut Bosch. Bütün bunlar mutfak eşyası üretir gibi görünüyorlar ama savaş sanayi içinde son derece önemli, kritik bir yerleri var. Doğrudan silah üretmeseler bile silah üretiminin, savaş araçları üretiminin önemli bir yükünü bu mutfak eşyaları üreten sektörler karşılıyor. Evet. Bu bütün dünyada da böyle zaten.
kimi zaman bakarsınız bir oyuncak fabrikasından tank parçaları çıkıyor. Bu önemli bir şeydir. Yani savaş sanayi dediğimiz zaman. Almanya'da ama bu süreçte askeri harcamalar için 100 milyar euroluk bir bütçe ayırdı ve Bütçelerini devasa arttırdı. paylaşım bu silah satışı ve paylaşım sürecinden geri durmamak için, geri kalmamak için Kesinlikle. geri kaldığında Kesinlikle. çünkü o rekabetten düşeceğini fark ettiler ve işte sosyal demokratlar ve yeşiller sözde barıştan söz eden akımlar birden Hristiyan demokratların bile yapmadığı tarzda hızlı bir şekilde ülkeyi silahlandırma kararı aldılar. Onlar da bence işte Tony Blair gibi düşünüyorlar. Yani refahımız ve konforumuz savaşa bağlıdır. Evet. Mottosu onlar için de geçerli gibi görünüyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Kapitalizm kafasıyla düşünen herkesin bu soruya vereceği cevap ortaktır. Savaş iyidir diyeceklerdir. Burada bir problem tabii ki enerjide çıktı. Enerji tedarik meselesinde. Bütün mesele Yani evet, çok kritik bir mesele. kapitalizmin bundan sonraki evriminde de çok önemli rol yer alacağı ifade ediliyor. Çünkü Evet. sonuçta çarklara döndürmek için gerekli olan enerjiye ihtiyacınız yoksa kapitalist rekabette geriye düşüyorsunuz. Şimdi herkes Rusya'dan, bunu Almanya eski başbakanı Angela Merkel çok açık söyledi. Biz dedi Rusya'dan almış olduğumuz ucuz doğalgaz ve petrolle ekonomiyi bu denli hızlı bir şekilde arttırıyorduk, güçlendiriyorduk. Şimdi o karttan mahrum kaldık diyor yani açık bir şekilde. Önümüzdeki Evet. dönemde bu emperyalist rekabette enerji tedariki konusunda nerelerden ne elde edilebilir? Aşağı düşen, yukarı çıkan ülkeler olur mu? Ki herhalde mutlaka olacaktır. Avrupa içerisinde dengeler değişir mi? Güç ilişkileri açısından. Şimdi bu Ukrayna Savaşı'nın en önemli sonuçlarından birisi enerji krizi. Yani doğalgaz, petrol, başta doğalgaz olmak üzere enerji kaynaklarının önemli bir Avrupa'nın enerji kaynaklarının önemli bir bölümü Rusya sağlıyordu ve bu Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya'nın bu kaynakları kısıtlaması tamamen kesmedi ama son derece sınırladı. Bir kriz yarattı. Bunun çözümünü uzun vadeli ve yakın vadeli olmak üzere çeşitli planlarla karşılamaya çalışıyorlar. Mesela ne bileyim otomotiv sanayinin doğrudan doğruya elektriğe yönelmiş olması, benzin, Evet. gaz vesaire gibi şeylerin bir Hidrojen gazı da şu anda çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Aynen. Aynen. Artık gelişmiş sanayi ülkeler doğal gaz yerine hidrojen gazı tedariki Evet. arayışına başladılar. Evet. Yani temiz enerji adı altında aslında Evet. bu bağımlılığı kesmeye, bağımlılığı gidermeye yönelik ciddi tedbirler alınıyor. Bu bütün dünyada öyle ya. İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle. Amerika biraz daha ağırdan alıyor. Kendi petrolü yeterli. Doğalgazı yeterli. Suudilerle arası iyi falan filan. Ama Avrupa bu sorunu çözmek zorunda. Yani enerji bağımlılığı meselesini mutlaka çözmek zorunda ve ona yönelik tedbirleri de alıyorlar. Fakat bu arada yani bunlar uzun vadeli planlar, uzun vadeli çözüm arayışları. Ama bir yandan da işte kaloriferleri kısın, banyoya çok gitmeyin, şunu kullanmayın, bunu kullanmayın. Evet. Diye her yerde tedbirler üstüne tedbirler konuluyor. Çünkü enerji ciddi bir sıkıntı. Her yerde doğalgaz ve elektrik fiyatları fırlamış vaziyette. Ek vergiler geliyor. Petrol fiyatları da öyle. Her gün yani İngiltere'de her gün bir yeni küçük küçük de olsa zamlar geliyor ve geçen yıl tam depo doldurdukları paraya bugün Evet. deponun ancak Aynen. Yarısını ancak doldurulabiliyor yarısına gerçekten. yakınını doldurabiliyor. Böyle bir gerçek var ve enerji krizi Ukrayna Savaşı'nın en önemli sonuçlarından
etkilerinden birisi. Daha sonuçlarını tam olarak görmedik. Etkilerinden birisi. Şimdi İngiltere buna bakarak savaşın sürdürülmesinin bir çare olduğu konusunda ısrarlı. Amerika çeşitli hesaplar dolayısıyla bunu biraz ağırdan alıyor ve Rusya da aslında isteksiz olduğu için, artık başarı ihtimali son derece düşük Evet. göründüğü için savaşı en optimum düzeyde bitirme yanlısı bir politika izlemeye başladı. Türkiye'yi araya sokuyor falan filan, komik işler oluyor o arada. Şimdi Velhasıl herkes ama müzakere masasına elini güçlü bir şekilde oturmanın hesabını yapıyor. kesinlikle, kesinlikle. Yani masa kurulacak, bu masa kurulacağı göre hesaplar yapılıyor. Savaşı sürdürmeye göre hesaplar artık bir kenara bırakıldı. Savaş nasıl sonlandırılır ve en karlı bir biçimde bitirmenin yolları nelerdir? Bunun için planlar yapılıyor. Yoksa zaferle Ukrayna'ya boyun eğdirmek diye bir planı kalmadı. Rusya'nın böyle bir Evet. şeyi yok. Evet. Şuraya da biraz girelim mi? Şimdi hayat pahalılığına ifade ettin enerjiye bağlı olarak ama birçok alanda dünya çapında Avrupa'da da zaten bunu görüyoruz. Hayat pahalı, enflasyon, ekonomide durgunluk belirtileri ve bunu en önemli yönleri demin ifade ettiğin gibi önümüzdeki yıl göreceğiz. Yani evet. 2022'den 2023'e en büyük devir ekonomideki bu gidişat ve bu gidişatın emekçi sınıflar üzerinde yaratmış olduğu etkinin dışa vurumu daha çok tartışmalı. Bu yıl İngiltere Evet. en çok Evet. işçi hareketinin bir karşı mücadelenin örgütlendiği ve kendisini grevlerle gösteren bir ülke oldu. Keza aynısı Fransa'da güçlü bir hareket oldu. Almanya'da yer yer sıcak sonbahar dediğimiz eylemler, yani sınıf hareketi içerisinde bütün bu gidişata karşı bir dur deme ibareleri verdi ama güçlü süreci değiştiren bir şey olmadı. Olmadı. İtalya'da faşistler iktidara geldi açık, yani bunun ekonominin de arkada bir önemli rol olduğu bir şey. Avrupa'ya böyle baktığımızda ekonomideki bu gidişatı da görüyoruz. Yani toplumda da bir şey var, bir huzursuzluk var. Burada bir Evet. bu süreci çevirebilecek bir toplumsal hareket çıkabilir mi? Avrupa çapında. Ülkelerde tabii ki farklılıkları var. Özgünlükleri var o açıdan. Ama gidişat da kötü ekonomiye baktığımızda. Şimdi geçen yıl İngiltere için bir grevler yılı oldu. 2022 gerçekten boydan boya çok büyük grevlerin, etkili grevlerin olduğu, çok fazla sektörde grevin olduğu ama katılım bakımından bakarsak mesela nüfusun küçük bir bölümünü teşkil ediyor greve katılan işçilerin grubu. Fakat etkili ve örgütlenmeleri bakımından da oldukça e, eşgüdümlü grevlerdi bunlar. Bazı küçük kazanımlar da elde ettiler. Özellikle son dönemlerde sağlık çalışanlarıyla öğretmenlerin grevleri önemli bir yer tutuyor. Ben biraz şöyle bir perspektifle bakmak lazım. 19. yüzyılın ya da 20. yüzyılın ilk yarısında görülen işçi sınıfı grevleri dediğimiz zaman aklımıza gelen türden grevler artık pek görünmüyor. Yani büyük fabrika, işte 10 binlerce işçinin çalıştığı fabrikalar yok artık. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Bunlar parça parça dünyanın her yerine dağıtıldılar. Ne bileyim, işte işçi kentleri kalmadı. İşçi mahalleleri bile kalmadı. Bu 19-20. yüzyılın ortalarına kadar gelen temel sosyal özelliklerden birisi işçi havzaları dediğimiz yerleşim bölgelerinin ortadan kaldırılmış olmasıdır. Bence Reagan-Thatcher politikalarının en önemli sosyal etkilerinden birisi budur. İşçi sınıfını paralize etmeye yönelik fiziki koşulların yaratılması. Evet, Esnek önemli. çalışma dahil buna. İşçi mahallelerinin yok edilmesi dahil buna. Eskiden fabrika ve onun etrafında işçilerin Evet. mekanlarının olduğu, on binlerce, yüz binlerce işçinin bir arada oturduğu yerler vardı. Şimdi her fabrika servisini koymuş.
İsterse 30 kilometre ötede otursun işçi, işine gidip geliyor. İlle de fabrikanın burnunun dibinde oturması gerekmiyor işçinin. Bu önemli bir dezavantaj. Tabii sınıf hareketinin fiziki koşulları bakımından silinmiş, burjuvazi tarafından silinmiş bir güç idi bu. Bu telafi edilebilir. Yani sınıf Ama o işçi hareketinin sınıfının kentleri de bir şu anda, örneğin Almanya'da Ruhr bölgesi öyleydi. Ama en yoksul kentler haline geldi bu sefer. evet, Hani sınıf evet. evet paralize etti, şey yapıldı ama o kentler de hala daha yoksullaşmış durumda varlığını sürdürüyor. Çünkü güzel bir örnektir Ruhr bölgesi. Kömür ve çelik bölgesiydi ve Almanya'nın her türlü sanayisinin kalbiydi. Evet. Kömür ve çelik dediğimiz şey Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının temel argümanlarından biridir. Kömürcülerle demircilerin savaşı bile denmiştir zaman zaman bu savaşlara. Fransa ile Almanya arasındaki meseleler. Kömür ve demir kimin elinde olacak meselesiydi. Neyse onlar ayrı. Şu anda işçi sınıfı dediğimiz sosyal gücün aslında son derece önemli yeni avantajları var. Evet, elinde balyozla çalışan işçiler, ne bileyim işte yoksul, sürünerek fabrikaya gidip gelen yığınlar, o tablolarla, sinemalarla gördüğümüz şeyler. Bunlar yok. Şalter indirerek işe müdahale edebilecek sınıf sayısı giderek azaltıldı. Ama Örgütlülüğü, o şöyle, tarzda sendikalar yok. Yani sendikal o hareket tarzda o durumda değil. sendikalar yok. Evet, Sendikalar ayrı mesele. Ama şöyle bir şey var. Artık bir delete tuşuna basarak bütün hayatı felç edebilecek bir işçi sınıfı var. Bunlar kafa ve kol emeğinin birleşmesini temsil eden güçlü yeni bir 21. yüzyıl işçi sınıfından söz edebiliriz. Bunlar eli balyozlu o yoksul paçavralar içindeki işçilere benzemiyorlar. Ama evet. onlardan çok daha güçlü imkanlara sahip kafa ve kol emeğinin kendilerinde birleştiği bir sınıf olarak görülüyorlar. Teknolojinin gelişmesi böyle güçlü bir sınıf yarattı. Diğeri o eski imajinasyona e, sadık kalan işçiler hala var. Hala var. Çok da önemli bir yer tutuyorlar dünyada. İşte ne bileyim Uzak Asya'da, Orta Evet. Doğu'da, Afrika'da, şurada burada paçavralar içinde yaşayan ve çalışan insanlar hala var. Fakat genel olarak emperyalist dünyayı kendi içinden fethedecek olan sınıf artık ondan daha farklı bir görünüşe fakat çok daha fazla imkana sahip olan bir işçi sınıfından söz etmek mümkün. Öğretmenlerin ve sağlık emekçilerinin grevi o bakımdan önemli. Bunlar iki sosyal hayatı, bakın ekonomik hayatı değilse bile sosyal hayatı kontrol eden iki sektördür İngiltere'de. Bunların iş durdurması, bunların hizmet vermekten geri durması bütün o yeni sosyal yapıyı kökten etkileyecek şeylerdir. Kaldı ki İngiltere'de demiryolu işçileri, metro çalışanları, efendime söyleyeyim pek çok sektörde parça parça taşımacılıkta çalışan işçiler 2022'ye damgasını vuran zincirleme grevler örgütlediler. Evet. Sendikalar ne kadar işi yavaşlatmaya çalışırlarsa çalışsınlar, ne kadar işi ağırdan almaya ve uzlaşma kapılarını ardına kadar açık görünüşte grevler yaparlarsa yapsınlar, çalışanların büyük çoğunluğu ciddi bir değişimden yana. Mesela İşçi Partisi içindeki gericileşme eğilimleri sınıfta çok önemli tepkiler yaratıyor ve yeni bir arayış. Yani hadi Tony Blair dönemini geçelim ama Jeremy Corbyn'in bu şekilde tasfiye edilmiş Evet. olması solcu görünen bir insandı. Daha soldan sosyal haklardan falan söz eden bir İşçi Partisi lideriydi.
onun tasfiye edilmiş olması İşçi Partisi'ni önemli ölçüde zayıflattı. Fakat İşçi Partisi'nin nasıl olması gerektiğine dair Galiba internetimiz dondu. Şu anda Aydın abi. Evet Aydın abi geri geldi yayınımıza. Demin bir kesilme olmuştu. Genel olarak Avrupa'daki ekonomik siyasi gelişmeleri değerlendirdiğimizde emekçi sınıflardaki bir yoksullaşmanın ve buna bağlı karşı bir direncin oluşmaya başladığı ülkelerin ülkede fark olsa bile var. Bu nasıl bir aşamaya evrilebilir 2023'te? Evet, sosyal hareketlerde ivme giderek yükselebilir. Halk muhalefetinin çeşitli kesimleri bu harekete katılabilir. Fakat şöyle bir tehlike var. Biz İkinci Savaş öncesi durumdan da biliyoruz ki eğer kitlelerdeki yoksullaşma ve buna bağlı olarak muhalefet hareketlerinin, sınıf hareketinin yükselmesi doğru bir önderlik altında yürütülmezse bu faşizme de yol açabilir. Biz bunun örneklerini Avrupa'da uç vermekte olan örneklerini görebiliyoruz. Fransa'da, İtalya'da, Macaristan falan gibi pek çok yerde giderek faşist hareketlerin oy tabanlarının genişlediğini görüyoruz. Kuşkusuz bunda göçmen sorunu vesaire gibi kullanılan şeyler de, unsurlar da var ama esas olarak sosyal hareketi devrimci bir tarzda yönlendirmeye ve örgütlemeye muktedir bir sol komünist hareketlerin olmaması bunun başlıca sebebidir. Çok açık bir biçimde şunu söyleyebiliriz ki sosyal hareketler işçi sınıfı önderliğinde ve doğru devrimci hedeflere yönetilmedikleri takdirde bu potansiyel faşistler tarafından kullanılabilir. Şimdi yükselmekte olan ırkçı, faşist, gerici politikalar aslında propagandalarına baktığımız zaman görüyoruz. Son derece popülist bir propaganda yürütüyorlar. Yani halkların, yoksulların, işçilerin temel taleplerine sahip çıkar gibi görünüyor ve en gerici, milliyetçi, faşist, ırkçı söylemlerini bu popülist propagandanın içinden yürütüyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir tehlikedir ve önümüzde eğer bir ciddi tepki ile karşılanmazsa gericilik aynı zamanda devrimcilerin yararlanması gereken potansiyeli kendi menfaatleri için kullanabilir. Evet, önemli bir şey. O zaman toparlayarsak yavaş yavaş 2023'e dair mesajlarını alalım ve böylece programımızı kapatalım. 2022 çok berbat bir yıldı. 2021 daha da berbat bir yıldı. 20 zaten hastalıkla geçti. Yani 3 senedir dünya rahat bir nefes almadı. Yoksullar rahat bir nefes almadı. Ezilenler için umut veren gelişmeler bu 3 yıl içinde son derece zayıf kaldı. Önümüzdeki yıl 2023 bütün dünyada sosyal hareketlerin, sınıf hareketinin daha da yükselmesine sahne olabilecek bütün imkanlara sahip olarak geliyor. Ancak bunların örgütlenmesi ve doğru yönlendirilmesi için gereken güçlerin durumu çok umut verici gibi görünüyor. Bu aynı zamanda şu demektir. Arada otomatik bir bağlantı yok. Yani kitle hareketi, kitle muhalefeti yükselirse solda güçlenir diye bir şey olmuyor. Evet. Solun kendi imkanlarını kendisinin yaratacak tarzda ilerlemesi lazım. Ya da hareketi doğru okuması lazım ve ona yön vermesi lazım. Hareketi doğru okuması gerekir. Bu şu demektir. Bolşevikleşmesi gerekir. Kendisine sosyalistim, komünistim diyen hareketlerin Lenin
nasıl yaptıysa onu yeniden düşünüp öyle hareket etmeleri gerekir. Yoksa eski usullerle, özellikle reformist yollarla, reformist propagandanın arkasına takılarak kitleleri kazanmanın imkanı kalmamıştır. Çünkü bunu faşistler yapıyor. Evet. O bakımdan umudu kaybetmemekle birlikte 2023 kısa vadeli bir zamandır. Ama 2000'lerin ilk çeyreği bitmeden dünyanın ciddi değişme dinamiklerine sahip bir gelişme yoluna gireceğinden kimse kuşku duymasın. Bu bütün dünyada aynı zamanda eş zamanlı olarak olmayabilir. Ama belli başlı ülkelerde dünyanın önünü açmaya muktedir sosyal güçlere sahip ülkelerde böyle bir hareketi beklemek yanlış değildir. Bu gerçekleşebilir ama önemli olan dediğim gibi sendikalardan başlayarak, işçi sınıfının temel örgütlerinden başlayarak en yüksek siyasi örgütlenmelerine kadar hepsini başarmak ve gerçekleştirmek üzere sosyalistlerin, komünistlerin ellerinden gelen çabayı göstermeleri gerekecektir. Bu bakımdan beklentimiz yüksektir, umudumuz ise eksik değildir her zamanki gibi. Peki, çok teşekkürler Aydın abi. Yayınımıza katıldığınız için görüşlerini Ben bizimle teşekkür ederim. paylaştın. Yeni yılını şimdiden kutluyoruz ayrıca. 75. Evet. yılını da kutluyoruz. Yeni Hayat Neuestleben ekibi olarak. Çok teşekkürler. Peki, Yayınlarınızın başarıyla devam etmesini dilerim. Hepinize iyi ve sevinçle dolu bir yeni yıl dilerim. çok teşekkürler. Hoşça kalın. Evet, sayın seyirciler, bu programımızda Aydın Çubukçu ile birlikte dünya ve Almanya, Avrupa'daki gelişmeleri konuştuk. Yayının başında söyleyecektim ama onu unuttum. Kanalımıza abone olmayı, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, daha fazla insanın bu programlar üzerinden bizi izlemesi ve bizim onlara ulaşmamızı ancak sizlerin yapacağı katkılarla mümkün. Bunun için bir YouTube kanalı üzerinden programımıza abone olabilirsiniz. Yeni Hayat Neuestleben YouTube'a yazarsanız orada kanalı bulur, abone olursunuz. Abone olmak için de bir Google kontu yeterli. Yani bir Google hesabınızın olması, Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıca hem Instagram'dan hem Facebook'ta da sosyal medya hesaplarımıza abone olup oradan da programlarımızı paylaşırsanız sizler de bu süreci desteklemiş olursunuz. Teknik olarak biz altyapısını hazırladık. Bu açıdan bir sorun yok. Paylaşıp daha fazla insana programlarımızı ulaştırırsanız memnun oluruz diyelim. Teknikte yer alan Selçuk ve İlknur'a teşekkür ediyorum. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar.